Bugün sizlere grip hastalığını anlatmak istiyorum. Çocuklarda grip hastalıklarını anlatmak istiyorum. Artık yavaş yavaş kışa giriyoruz ve gribal enfeksiyonlarla karşılaşacağız. Peki bu gribal enfeksiyonlar nasıl belirti gösterir? Nasıl korunmamız gerekiyor? Tedavide neler yapabiliyoruz? Bütün ailelerin soruları sorulmadan biz bu videoyu çekelim dedik. Peki grip enfeksiyonu deyince ne aklımıza geliyor? Özellikle influenza virüsünün enfeksiyonu aklımıza geliyor. İnfluenza'nın A, B, C hatta bazen nadiren de D suçu gribal enfeksiyonu neden oluyor ama sıklıkla A ve B suçları genelde enfeksiyona neden oluyor. Sıklıkla nasıl belirti veriyor? Bir bulaştıktan sonra damlacık yoluyla bulaşıyor. Temas yoluyla da bulaşabiliyor çünkü damlacıkların yapıştığı yerlere dokunmakla tekrar ağzımıza burnumuza götürmekle de bulaşabiliyor. Bundan dolayı bulaşma çocuklarda çok sık oluyor. Okul döneminde herkes birbirine bulaştırıyor genelde. Ve genelde 1 ila 4 gün içinde belirtileri ortaya çıkıyor. Yani temastan sonra, vücudumuza girdikten sonra 1 ila 4 gün içinde genelde belirti gösteriyor. Ne yapıyor belirti olarak? Ateş yapıyor, nezle yapıyor, kırgınlık, yorgunluk, baş ağrısı gibi halsizlik, bazen de kusma, ishal gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Peki bu belirtileri olunca ne yapmak gerekiyor? Bir kere öncelikle bir doktora götürmenizde fayda var. Çünkü ne kadar erken tedaviye başlanırsa o kadar iyi olur. Özellikle antiviral yani influenza virüsüne yönelik tedavi İlk 48 saatte başlanırsa çok daha etkili oluyor. Özellikle de riskli gruptaysa, örneğin astımlıysa özellikle bu çocukların ilk 48 saat tedaviye başlanması gerekiyor. Ve bu gribal enfeksiyonlara karşı tedavi başlanırsa daha rahat geçirir. Çünkü influenza virüsü bazen hafif belirtiler yapabilirken bazen de ciddi belirtilere neden olabiliyor. Akciğerde enfeksiyona, zatürreye neden olup nefes sıkışıklığı, yoğun bakımlık olabiliyorsunuz. Ensefalit yani beyin iltihabına, kalbin iltihabına, miyokardite neden olabiliyor. Ağır enfeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Sadece influenza deyip geçmemek lazım. Hafif ilerlemeyebiliyor. Özellikle çocuklarda ve altta yatan önemli bir hastalığı, immün sistemini zayıflatan bir durum varsa daha da ağır geçebiliyor. Özellikle astım hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kistik fibrozis, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı olanlarda, immün yetmezliği olanlarda daha ağır geçiyor. Bu çocukların özellikle daha dikkatli olunması gerekiyor ve önlemler almak gerekiyor. Genelde bu gribal enfeksiyonların bulaşması nasıl oluyor? Okulda oluyor. Kreşlerde oluyor. Çocuklar oyuncaklarının temasıyla alakalı olabilir. Çünkü gribal enfeksiyon çocuklar olanlar genelde okula gidiyor. Anneler babalar çalıştığı için çocukları hasta maalesef okula gidiyor. Okulda o çocuk oyun oynarken onun oyuncağına da burnunu sildi ve oyuncağa dokundu veya kapı koluna dokundu. 7-8 saat orada kalıyor. Ona temas eden diğer çocuk da onu alıyor ve çocuklar eğer immün sistemi de genelde zayıf olduğu için ve enfeksiyondan dolayı da hemen yakalanıyor, kapıyor. Çünkü bunların özellikle astımlı çocukların veya yaşı küçük olan çocukların immün sisteminde bu virüsleri tanımadığı için çok kolay yakalanıyor ve yakalandığı zaman da genelde belirti hemen kendini gösteriyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Özellikle okulda eğer gribal enfeksiyon olan birisi varsa maske takması çok önemli. Bu çocukların ellerini sık sık yıkaması ve oyuncaklarını da paylaşmaması önemli olacaktır. Ve oyuncakların da sık sık temizlenmesi önemli olacaktır. Ve kapı kollarının silinmesi, sık sık hijyen kurallarına dikkat edilmesinde fayda var. Peki çocuğumuz hasta oldu. Çocuğu okula göndermek zorundayız. Okulda tabii ki almak zorunda kalıyor. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çocuk hasta, okula gitti. Ne yapmak gerekiyor? Bu çocuğun mümkünse maske takılması, elini sık sık yıkaması ve başka oyuncaklarla oynayıp diğer çocuklardan uzak tutmak lazım. Mümkünse başka bir sınıfta izole yapmakta fayda var. Bu şekilde davranırsak belki diğer çocuklara bir parça olsun koruyabiliriz. Çünkü yaşı çok küçük olan çocuklar da okula gidiyor ve onlar daha çabuk kapıyor. Bunlara dikkat edersek faydalı olabilir. Ve özellikle de çocukların grip aşısı yapılmasında fayda var. Grip aşısı da özellikle ağır gribal enfeksiyonları engelleyebilir ve ağır geçmesini engelleyebilir. Tedavide neler yapalım? Bir kere tedavide özellikle bol sıvı tüketsin. Meyve suları tüketebilirsiniz. Vitamin alabilirsiniz, multivitamin.
ve immün sistemi kuvvetlendirici vitaminler kullanabilirsiniz. Bu vitaminlerin faydası olacaktır çocuğumuza ve özellikle de altta yatan önemli bir hastalığı olan, astım olan hastalığı olan çocuklarda veya kronik bir hastalığı olanlarda özellikle grip belirtileri görül görülmez ilk 48 saat içinde antiviral tedavinin başlanması da faydalı olacaktır. Bazen de nefes sıkışıklığı olan çocuklarda, ciddi belirtiler olan çocukların da hastanede yatarak tedavi olmasında fayda var. Bunları da bu şekilde tedavi etmekte fayda vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.